Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün LinkedIn kullanım efektifliğimizi nasıl arttırırız ve LinkedIn profilimizin görünürlüğünü nasıl daha efektif hale getiririz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben Kerem, ekip arkadaşım Alp'le birlikte bu videoyu çekiyor olacağız sizler için. Kendimden bahsetmem gerekirse aslında daha önce de video çekmiştim ama ismim Kerem. Etkoloni satış ekibinde LinkedIn'den sorumlu satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Alp selamlar. Sen de rica etsem kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben de aslında Kerem çok güzel bir giriş yaptın. Ben de aslında yaklaşık 1,5 yıldır LinkedIn satış ekibinin bir üyesiyim. Bugün aslında Kerem'in de bahsettiği gibi LinkedIn'in böyle küçük ipuçlarından bahsediyor olacağız ve aslında yaptığımız birkaç tane küçük hareketle nasıl çok daha fazla kişiye ulaşabiliriz, nasıl hem kendi sayfamızı hem de markamızın sayfasını iyileştirebiliriz. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Güzel bir konuşma olacağına eminim. Süper, ben de aynı şekilde. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim bu arada Alp. Dilersen ben ilk soruya geçeyim. Öncelikle LinkedIn profilinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor Alp? Şöyle aslında LinkedIn profilinde zaten hepimizin bildiği, aşina olduğu birkaç tane alan var. Bu alanları gerçekten doğru doldurmamız çok çok önemli. Bunlar nelerdir? Her şeyden önce tabii ki profil resmimiz. Profil resmimiz bazen sorularla karşılaşıyoruz. Nasıl o profesyonel profil resmini çekebiliriz ve koyabiliriz? Aslında yüzünüzün belli olduğu, tüm vücut olmasına kesinlikle gerek yok. Yüzünüzün belli olduğu profesyonel bir arka planla çekilen her türlü fotoğrafı aslında LinkedIn öneriyor bizlere. Bunun yanında headline. Headline nedir? Aslında bir kullanıcının sizin adınızı aradığı zaman direkt karşısına çıkan alandır. Burada zaten sizin pozisyonunuzla doğru orantılı olarak bu headline'ı otomatik bir şekilde LinkedIn çekiyor. Ama dilerseniz bu headline'ı da kişiselleştirmeniz mümkün. Bu da gerçekten çok çok önemli. Summary kısmına geldiğimizde de aslında burası bizim için birazcık daha flu bir alan. Çok soru geliyor aslında summary nasıl yazılmalı, özet kısmı nasıl yazılmalı. Burada aslında 3 ana başlıkta özeti yazmamız gerektiğinden bahsediyor LinkedIn. Bunlardan ilki geçmişteki tecrübelerimiz aslında. Neler yapıyorduk kısmı. Çok kısa bir iki cümleyle geçmişteki tecrübelerimizden bahsediyoruz. Bunun ardından şu anki pozisyonumuzda yaptığımız görev aslında neleri içeriyor bir iki cümleyle bunu açıklıyoruz ve daha da önemlisi aslında gelecek vizyonumuzdan bahsetmek. Yani ben bu sektörde gelecekte bir lider olmak istiyorum ya da amacım bu sektörde kendimi geliştirmek gibi özetin en sonunda bir cümleyle gelecek hedeflerimizden de bahsetmeyi aslında LinkedIn öneriyor bizlere. Burada medya eklentisi yapmamız mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında direkt özetin altında eğer geçmişte yaptığımız işlerde one pager'larımız varsa, başarılı hikayelerimiz, best case'lerimiz varsa bunları da linklememiz mümkün aslında aşağıya. Bunun ardından zaten diğer kısımlara çok aşinayız. Tecrübelerimizi alt kısımda paylaşmak. Yine aynı şekilde burada geçmişteki başarılarımızı alt taraftaki tecrübe alanına eklemek gerçekten çok değerli. Son olarak da eğitim kısmı aslında lise mi, üniversite mi gibi bazen sorularla karşılaşıyoruz. Burada üniversiteyi öneriyoruz ama eğer gerçekten sizin kariyerinizde önemli bir yere sahipse lisenizi de tabii ki eklemeniz artı olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Bunun ardından aslında benim de LinkedIn ailesine katılmadan önce bilmediğim bir alan. Kendi URL'inizi kişiselleştirmeniz mümkün LinkedIn'de ki bu gerçekten çok profesyonel hale getiriyor sizin hesabınızı. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine çok rahat bir şekilde kendi profilinize girdiğiniz zaman Custom URL adı altında bir sekmeyle karşılaşacaksınız. Burada kendi linkinizi adınız ve soyadınız olacak şekilde herhangi bir araya noktalama işareti koymadan adınız ve soyadınız olacak şekilde yapmayı LinkedIn size öneriyor. Çünkü siz ilk LinkedIn'e girdiğiniz zaman LinkedIn size örnek verelim Alp Gülel 1, 2, 5, 7 gibi bir URL atıyor. Burayı da profesyonelleştirmek gerçekten çok çok önemli. Son olarak aslında belki bu sorunun altında bahsedebileceğim kısım özellikle bir üst düzey yöneticiysek LinkedIn'de normalde ilk aksiyon her zaman biriyle bağlantı kurma noktasındadır. Yani biz eğer bağlantı kurmak istiyorsak, biriyle connected olmak istiyorsak bağlantı isteğiyle bu kişinin karşısına çıkarız. Ama eğer bir C-level yöneticiden bahsediyorsak
bir sektör liderinden bahsediyorsak, çok daha büyük kitlelere hitap eden bir pozisyondaki kullanıcıdan bahsediyorsak, bunu bağlan butonundansa takip et butonuna çevirmeyi öneriyoruz. Çünkü aslında takdir edersiniz ki bu kadar fazla takip isteğini karşılayamayan üst düzey yöneticiler var. Bağlantı isteğini karşılayamayan üst düzey yöneticiler var. Burada bu butonu takip ede çevirmek aslında uzun vadede gerçekten bu kişinin paylaşımlarının çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka buradaki connect butonunu follow'a çevirmeyi de göz önünde bulundurabileceğimizi söylemek isterim. Alp, detaylı açıklaman için, cevabın için çok teşekkür ediyorum. Ben sadece 2 adet eklenti yapmak istiyorum müsaadenle. Akademik hayata özlem duyan bir yeni profesyonel olarak öncelikle sadece iş hayatınızdaki projelerinizi veya best case'lerinizi medya olarak eklemenin yanında üniversitede, hatta lisedeki bitirme ödeviniz olabilir, herhangi bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Onları da mümkünse ben medya eklentisi olarak profilinize kaydetmenizi öneriyorum. Bunun yanında Alp, liseyi de kariyerinizde olumlu bir yere sahipse eklememiz gerektiğini söyledi. Kesinlikle katılıyorum. Liseyi bence kesinlikle eklemeli kullanıcılar. Çünkü örnek vermek gerekirse herhangi bir şirkete iş başvurusu yapan bir kullanıcıysanız, o şirkette mezun olduğunuz üniversiteden veya daha önce çalıştığınız şirketten herhangi biri olmayabilir. Size yardımcı olabilecek veya soru sorabileceğiniz, ama lisenizden olabilir. Yani kısaca lisenize eklerseniz bir o kadar network'ünüzü genişletmiş ve geriye dönmüş arkadaşlarınızı yakalamış, takip etmiş olursunuz. Ben mümkünse her türlü bilginizi kaydetmenizi öneriyorum. LinkedIn zaten datasının saflığıyla ve gerçekliğiyle övünen bir platform. Bunun yanında Alp, sen de takdir edersin ki özellikle bizim çağımız ve şu anki tüm profesyonel hayatta bir İngilizce tabirle data oriented olma konusu var. Yani istatistiklere çok kendimizi kaptırmış durumdayız. Çok da önem veriyoruz. Çünkü kendimize buna göre yem veriyoruz. Hem hedeflerimize hem gelecekteki planlarımıza. LinkedIn'de bana gelen sorularda şu: ölçümleme yapabiliyor muyum? Hangi metrikleri görebiliyorum? Bizi bu konuda birazcık aydınlatabilir misin? Tabii ki aslında Kerem, bunu çok sık aramızda konuşuyoruz dediğin gibi. Hem markalardan hem farklı alanlardan bu soruyu çok alıyoruz. Kesinlikle öyle. LinkedIn aslında hep konuştuğumuz gibi o demografisiyle ve verdiği gerçekten o first party datasıyla meşhur bir platform. O yüzden aslında biz her tekil kullanıcıya kendi alanlarını, kendi içeriklerini takip etmelerini öneriyoruz. Bunu nasıl yapabilir? Aslında direkt ana sayfamıza girdiğimiz zaman hemen alt kısımda, masa üstünden örnek verelim. Masa üstünden girdiğimiz zaman hemen alt kısımda LinkedIn bize bir dashboard alanı verir. Bu dashboard alanında aslında kaç kişinin bizim profilimizi gördüğü, postlarımızın kaç kişi tarafından göründüğü, hatta kaç aramada gözüktüğümüz dahi LinkedIn tarafından bizimle paylaşılıyor. Burada şunu yapmak gerçekten çok önemli. Özellikle bir paylaşım yapıyorsak, bir post paylaşımında bulunduysak, bu postun altındaki analytics kısmı diyeceğim, sayısal verileri görebildiğimiz kısımdan hangi bölgeden, hangi pozisyondaki kişiler bizi gördü, bizim postumuza ulaştı, bunu da gerçekten değerli olarak detaylandırmak çok önemli. Uzun vadede gerçekten şunu görüyoruz. Bireysel kullanıcılar, üst düzey yöneticiler bu sayılara bakıyorlar, kimlere ulaştıklarını görüyorlar ve gerçekten uzun vadede yarattıkları içerikleri de özellikle bu kullanıcılara hitapla gerçekleştiriyorlar. Çünkü birazdan aslında konuşacağız ama genel bir hitaptansa direkt pazarlamacılar, direkt öğrenciler diye başladığımız içeriklerin aslında çok daha iyi geri dönüş aldığını görüyoruz. Sen de hatırlarsın. O yüzden gerçekten burada hedef kitlemiz kim ve hedef kitlemizden dönüş alıyor muyuz, bunu görmemiz çok önemli. Ben Kerem Bilgiç adı altında bir profil yönetiyorum, yani kendi profilimi. Ama kendi profilimden aynı zamanda çalıştığım şirkete, yani Etkoloni şirketine de bir katma değer sağlamak istiyorum. Tabii ki genel müdürümüzün, yöneticimin veya başka departmanlardaki arkadaşlarımın ve çalıştığım şirketin kendi sayfasının paylaşımlarını tekrar paylaşıyorum. Ama farklı yapabileceğim bir konu var mıdır markaya değer katmak açısından? Ve aslında ben çalıştığım markaya bir değer katabiliyor muyum LinkedIn'de yaptığım paylaşımlarla? Ben sana bunu sormak istiyorum. Kesinlikle aslında bu da çok fazla LinkedIn'in üzerinde durduğu bir konu. Çünkü aslında siz
LinkedIn'de marka elçileri de oluyorsunuz. Hepimiz oluyoruz aslında. O yüzden bizim bireysel hesaplarımızda yaptığımız paylaşımların markanın paylaşımlarından ayrı değerlendirilmesi çok mümkün değil LinkedIn'de ki belki çok kısaca burada birazcık sayısal veriden bahsetmek gerekir. LinkedIn'de bir C-level yöneticinin yapmış olduğu, örnek verelim, bir paylaşımın normal bir paylaşıma göre 5 kat daha fazla impression aldığını biz görüyoruz. 5.4 kat daha fazla tekil kullanıcıya ulaştığını görüyoruz ki bu gerçekten çok azımsanmayacak derecede yüksek bir katsayı. Evet, çok ve fazla aslında gerçekten. yaklaşık 6.8 kat daha fazla etkileşim aldığını görüyoruz. Bu şunun için çok önemli. Aslında sen de çok kısaca bahsettin. Evet, şirketler tabii ki kendi paylaşımlarını yapıyorlar ama o sadakat dediğimiz nokta, o loyalty dediğimiz nokta tabii ki insandan insana geçiyor. LinkedIn'de böyle bir alan. Burada özellikle üst düzey yöneticilerin ama her seviyeden kullanıcının etkisinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bu paylaşımları yapması uzun vadede markanın kullanıcıyla sadakat noktasında buluşmasına olanak sağlıyor. Bu noktada hemen bir eklenti daha yapmak istiyorum. Biz tabii Etkoroni şirketinde LinkedIn satış departmanında çalışıyoruz. Dolayısıyla markaların LinkedIn'de vereceği reklamların efektifliğini arttırmak üzerine bir çalışma misyonumuz mevcut. Her zaman markalara sunduğumuz en baştaki öneri şu oluyor. Sponsorlu paylaşımlarla birlikte mutlaka organik taraftaki paylaşımlarınızı da arttırmalısınız ve organik tarafta da kaliteli bir şekilde yüksek kullanıcı sayısına ulaşmalısınız ki markanızın LinkedIn'deki bilinirliği ve görünürlüğü bir o kadar yüksek olsun ve yaptığınız sponsorlu paylaşımlarda eğer varsa bir amacınız hem form topladığınızda hem de geleceğe dönük yatırım getirisi anlamında size olumlu olarak bu bilinirlik, görünürlük arttırma süreci destek oluyor olacaktır. LinkedIn profilini verimli kullanmak adına biz nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl bir strateji, nasıl bir plan yapmalıyız? Bizi bu konuda aydınlatabilir misin? Tabii ki aslında bu gerçekten çok önemli bir alan Kerem. Bunun üstüne de çok fazla markalarla kafa yoruyoruz, öyle söyleyeyim. Aslında LinkedIn bunu 4 ana başlık altına topladı ki bence gerçekten çok doğru bir yol haritası karşımıza çıkarıyor. Her şeyden önce, her yol haritasında olduğu gibi tabii ki bir plan oluşturmak çok önemli. Bu plan paylaşım sıklığıyla doğru orantılı bilgiler içerecektir. Ne tarzda içeriklerin paylaşılması gerektiğiyle alakalı yorumlar içerecektir. Aslında gerçekten yol haritasını oluşturmak burada çok önemli. Bunun ardından merak uyandırıcı içerikler. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi LinkedIn'de de bu merak uyandırıcı içerikleri yaratmak takdir edersin ki çok önemli. Daha demin aslında sen bahsettin. Kesinlikle öyle. Data oriented. Hep data diyoruz. Paylaşımlarımızın ölçümlenmesini yapmamız gerekiyor. Ne olursa olsun ölçümlenmesini yapmamız gerekiyor. Ki uzun vadede doğru bir şekilde içeriklerimizi oluşturabilelim. Ve aslında her zaman yine konuştuğumuz konu o sadakat duygusunu oluşturabilmek. Bireysel hesaplarda da, marka hesaplarında da gerçekten kullanıcıyla markanın o sadakat duygusunu karşılıklı olarak hissetmesi gerekiyor. Burada belki çok kısa detaylara girmek doğru olabilir. Dilersen bunu yapalım. Çünkü bu planı oluşturmak nedir, nasıl bir plandır, neleri içermelidir? Bunlardan çok kısa bahsedebiliriz. Her şeyden önce şunu söylemek aslında çok önemli. Ben ne olursa olsun, hangi pozisyonda olursam olayım, dilersem başlangıç pozisyonu, dilersem C-level yönetici olayım. Ben aslında bu sektörü değiştirebilecek bir yeteneğe sahibim, yetkinliğe sahibim. O yüzden her şeyden önce sadece belki kendi şirketimle, kendimle alakalı bilgileri değil, sektörümle alakalı da bilgileri paylaşmam gerekiyor. O yüzden detaylıca aslında bunun üstünde durmak da gerekiyor ama sektörel haberleri biz LinkedIn'de gerçekten çok önemli bir yere koyuyoruz. Çünkü insanların buraya gelmelerindeki belki de birinci amaç bu. Bunun ardından organizasyonel gelişmeler, eğer şirketle alakalı, sektörle alakalı organizasyonel gelişmeler varsa bunu da LinkedIn ayda bir, yani sektörel haberleri geçmeyecek derecede paylaşmayı öneriyor. Burada organizasyonel gelişmelerden de bahsedilebilir kesinlikle. Bunun ardındansa aslında tabii ki best case'ler. Gerçek konuşmalar, interview'lar, gerçek hikayeler. Çünkü buraya geldiği zaman kullanıcı buradan tavsiye almak istiyor. Geleceğini nasıl şekillendirmek istediğini görmek istiyor. O yüzden burada gerçekten
oranlı bir şekilde hem sektörel haberleri hem organizasyonel gelişmeleri hem de gerçek hikayeleri paylaşmak çok çok önemli. Bunun yanında hashtag kullanımı çok önemli. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi tabii ki LinkedIn'de de hashtag kullanımına biz çok fazla önem veriyoruz. Ve belki daha da önemlisi. Burada seninle de her zaman bunu tartışıyoruz. Engagement'ı arttırmak, etkileşimi arttırmak adına ben eğer bir içerik yapıyorsam Kerem'e eklemek zorundayım. Çünkü Kerem benim takım arkadaşım. Kerem'in de bu işin içinde olduğunu biliyorum. Kerem'in de bundan etkileneceğini biliyorum. Bunu yaptığım noktada gerçekten çalışma arkadaşlarımı eklediğimde, sektörel paydaşları eklediğimde uzun vadede organik büyüme tarafında gerçekten çok pozitif gelişmelerle karşılaşıyoruz. Bunun ardından nelerden konuşmamız gerekiyor, nelerden bahsetmemiz gerekiyor diyoruz ya. Eğer biz seninle aynı sektördeysek aslında ortak bir gaye içerisindeyiz. Aynı konuları merak ediyoruz. O yüzden bazen markalardan şu geri dönüşleri alıyoruz markalardaki yöneticilerden. Ne gibi paylaşımlar yapmam lazım? Aslında çok basit bir cevabı var. Gerçekten burada Kerem senin merak ettiğin şeyi aslında ben de merak ediyorum. Çünkü aynı sektörün içindeyiz, aynı şeyleri merak ediyoruz. Ve burada şundan kaçınmamak gerekiyor. Biz kendi görüşümüzü, tabii ki ofensif bir şekilde değil ama kendi görüşümüzü her zaman paylaşmalıyız. Bundan çekinmemeliyiz. Hangi pozisyonda olursak olalım. Bunu da bazen biliyorsun üst düzey yöneticilerden duyuyoruz. Acaba kendi görüşümü burada paylaşmam bir negatif algı yaratır mı diye. Kesinlikle hayır. Siz kendi görüşünüzü ortaya attığınız zaman yine o sadakat duygusundan bahsedebiliyoruz aslında. Bildiğin gibi. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi diyeceğim. Son olarak belki bundan bahsetmek lazım. Kullanıcı akış içerisinde yukarıdan aşağı iniyor. Orada çok vurucu bir metin, çok vurucu bir görsel her zaman işledi. Ve mutlaka da işleyecektir. Evet, çok profesyonel bir sosyal ağdan bahsediyoruz. Ama gerçekten insanlar metne takılıyor, insanlar görsele takılıyor. O yüzden burada yaratıcı olmaktan da çekinmemek gerektiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun ardından o içerikleri yarattıktan sonra aslında daha demin bahsettiğimiz kısım. O measurement'ı nasıl yapacağız? Ölçümlemeyi nasıl yapacağız? LinkedIn organik içeriklerde dahi bize çok güzel veriler veriyor. Ki bunu da her zaman tartışıyoruz. LinkedIn ekibiyle yorumluyoruz. Benim organik içeriklerimde dahi hangi şirketten, hangi pozisyondaki kişilerin benim postumu gördüğünü bilmem aslında uzun vadede kendi içeriklerimi yaratmama olanak sağlıyor. Gerçekten de çok uzun süre IT pozisyonundaki kişiler benim içeriğimi gördüyse belki günün birinde ben içeriklerime şöyle başlamalıyım. Sevgili IT departman çalışanları, bunu tamamen örnek olarak söylüyorum. Ama siz bir hedef kitleye bağırdığınız zaman, bir audience'la konuştuğunuz zaman her zaman geri dönüşlerin iyi olduğunu görüyoruz aslında. Son olarak da belki şundan bahsetmek gerekir bu ölçümlemenin ardından. Gerçekten şunu yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Uzun vadeli organik içerikleri yorumlamak ve en sonunda eğer gerekiyorsa radikal de olsa o değişikliği yapmak. Çünkü o postların cevaplarını değerlendirmek gerçekten çok değerli. Hem organik tarafta hem sponsorlu tarafta. O yüzden mutlaka ama mutlaka o alttaki LinkedIn'in bize sağladığı organik alandaki datayı değerlendirmenizi öneririz. Kerem, bilmiyorum sen de bana katılıyor musun? Bence gerçekten çok kritik bir alan. Alp, tabii ki katılıyorum. Çok değerli bilgiler verdin bize. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben de tekrardan bir eklenti yapmak istiyorum. Hem arkadaşlarım soruları olabiliyor, yakın çevremin veya işbirliği yaptığımız partnerlerin. Şunun tekrar üzerine ben basmak istiyorum ki mutlaka ve mutlaka herhangi bir paylaşım yapılacaksa eğer LinkedIn kullanıcısı ne kadar nesnel bilgi severse sevsin kendi düşüncelerinizi ve yorumlarınızı da katmayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü LinkedIn kullanıcısı aynı zamanda öznel düşüncelere de bir o kadar değer veriyordur ve dikkatini çekiyor bu tip paylaşımlar. Bunun tekrardan altını çizmiş olalım. Bunun dışında yeni sorun, şimdi telefonuma baktığım zaman veya bilgisayarıma birçok aslında uygulama mevcut. Birçok hesabım mevcut. Sosyal mecralar olabilir veya herhangi uygulamalar, platformlar olabilir. Ben LinkedIn'de neden yer almalıyım? Neden bir LinkedIn kullanıcısı olmalıyım? Bir basma kalıp düşünce yapısı var tabiri caizse, sen de takdir edersin ki LinkedIn'de sadece iş bulunur, iş bakılır veya iş ilanı verilir şeklinde. Sen buna katılıyor musun? Şöyle, çok haklısın aslında. Bir süre öncesine kadar, hatta
belki yakın geçmişe kadar bile diyebiliriz. Dediğin gibi genel olarak LinkedIn iş aramak için başvurulan bir mecra mı sorusunu alıyorduk. Ama aslında sayısal veriler bize LinkedIn'in bundan çok daha büyük bir şey sunduğunu gösteriyor. Bu nedir? İnsanlar buraya iş aramak için tabii ki burası bir profesyonel sosyal ağ. Tabii ki burada iş arama gayesi içindeki insanlar da geliyor. Ama burada insanların gelmesinin asıl nedeni, ki insanların en büyük beklentileri diyeceğim LinkedIn'den, sektörel haberleri kaçırmamak. Bu gerçekten çok çok önemli. Çünkü bunu bildiği zaman markalar ve bireysel kullanıcılar aslında içeriklerine bu şekilde yön verebiliyorlar. İnsanlar buraya sektörel haberleri takip etmeye geliyorlar. Güncel, up to date bilgileri almak için geliyorlar. Çünkü burası gerçekten o doğru bilginin, sektörel gelişmelerin paylaştığı bir alan. Ve bu feed içerisinde, yani ana sayfa içerisinde çok daha fazla vakit geçirdiklerini görüyoruz. İş ilanları sayfasında geçirdiklerinden insanların. O yüzden artık bu düşünce, ki bence değişti de artık bu soruyu almıyoruz fark ettiysen. Bundan bir sene öncesinde biraz daha fazla bu soru geliyordu ama artık Türkiye'de de hatta bu bence ayakları yere bastı mecranın. Artık insanlar buraya neden geldiklerini de biliyorlar. Buradan ne alacaklarını da biliyorlar. O yüzden sektörel haber olmazsa olmaz diyoruz. Onun dışında daha demin çok kısa bahsettik ama başarılar, başarılar, başarılar. İşleyen hikayeler, işlemeyen hikayeler, gerçek hikayeler aslında. Bu çok önemli. Çünkü bir şey verdiğimiz zaman, bir gelişmeyi paylaştığımız zaman evet bu çok önemli ama bunun sahada nasıl cevap bulduğunu görmek, neyin işleyip neyin işlemediğini görmeyi insanlar seviyorlar. O yüzden gerçek, best case'ler, belki interview'lar, burada gerçek hikayeler çok önemli. Ve son olarak da liderlik tavsiyeleri. Çünkü sen de ben de eminim birçok kullanıcı da kariyerlerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini soruyorlar. Gelecekte nereye gelmek istediklerini planlamaya çalışıyorlar. Burada gerçekten üst düzey yöneticilere özellikle biraz düşüyor aslında, görev düşüyor. Burada o liderlik tavsiyelerini vermek. Yine aslında fark ettiysen neyin işleyip neyin işlemediği sorusuna geri geliyoruz. Gerçekten LinkedIn'de çok çok iyi cevap buluyor. O yüzden bunları bekleyen çok büyük bir güruhun içeride olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki, çok teşekkür ederim Alp. Diğer soruma geçecek olursam, LinkedIn'de paylaşımlar ne sıklıkla ve hangi içeriklerle yapılmalı? Bu da aslında özellikle bir süredir çok fazla karşımıza çıkan bir soru Kerem. Bence birkaç tane küçük ipucunu paylaşmak burada güzel olur. Aslında LinkedIn profesyonel bir sosyal ağ olduğu için şunu göz önünde bulundurmak lazım. Evet, insanlar özellikle gün içerisinde LinkedIn'de daha çok vakit geçirme eğilimi içerisindeler. O yüzden biz şunu diyoruz ağırlıklı olarak, mesai saatleri içerisinde dediğimiz kısımda 9 ile 5 arasındaki kısımda paylaşımları yapmak daha verimli olabilir. Özellikle 10 ile 2 saatlerinin bir ara daha aktif olduğunu, efektif olduğunu görüyorduk. Tamamen işte artık masamızın başına oturup acaba LinkedIn'de ne var ne yok, o trafiğin daha çok olduğu zamanlar olduğu için. Bunun dışında aslında LinkedIn haftada 4-5 paylaşımı öneriyor. Ama 4-5 paylaşım dediğimiz zaman bu biraz korkutucu geliyor. Nasıl 4-5 paylaşım yapabilirim? Yani bu çok gerçekçi gelmiyor insanlara. Kimseye gerçekçi gelemez belki. Ama burada LinkedIn şunu diyor. İçeriklerinin %80'i aslında başka bir kişi tarafından yazılmış oluyor. Yani burada sizin kendi yazdığınız article'lardan, kendi yazdığınız makalelerden, içeriklerden bahsetmiyor LinkedIn. İşte başka bir sektörle birinin paylaşımı olabilir, repost olabilir. Yani burada sizin o 4-5 post dediği kısım tamamen aktifliğinizle alakalı. Ve dediğim gibi sadece %20'si sizin başlattığınız içerikler. Tamamen sizin yarattığınız içerikler. Bunun dışında daha demin bahsettik. Benim seni etiketlemem, sektördeki diğer paydaşları etiketlememin aslında 2 kat daha fazla unique kullanıcıya ulaştığını görüyoruz. O yüzden bu gerçekten çok ama çok önemli. Ve son olarak 4-5 paylaşım diyoruz ama bu kesinlikle asla değişmeyecek bir kural değil. Burada LinkedIn şunu söylüyor. Postlarınızı izleyin diyor. Yani aslında nefes almasına izin verin diyor. Eğer gerçekten benim bir postum normalde aldığı sonuçlardan çok daha iyi sonuç alıyorsa belki
4, 5, 6 gün hiç paylaşım yapmamak ve en üstte o postu bırakmak. Büyütebildiğimiz kadar o organik büyümeyi sağlamak çok çok verimli. Böyle bu şeylere, küçük ipuçlarına dikkat ettiğimiz zaman aslında çok hızlı bir şekilde efektifliğinde arttığını görüyoruz. Evet Kerem, soruların için ben sana çok teşekkür ederim. Umarım hepsine böyle güzel cevap verebilmişimdir. Efektif kullanımları daha da iyi yapabilmek adına. Şimdi istersen böyle küçük bir sınavla bitirelim günü. Bakalım anlattıklarımız ne kadar akılda kalmış. Şimdi ben sana birkaç tane soru sorayım. Neyin daha iyi işleyip neyin işlemediğini beraber yorumlayalım. Ne dersin? Kesinlikle. Bekliyorum. O zaman soruyorum. 2 tane içeriğimiz var. Bu içeriklerde her şey aynı. Yalnızca bir tanesinde birazcık daha kısa bir metnimiz var. Bir tanesinde de daha uzun bir metnimiz var. Sence bunlardan hangisi daha iyi işlemiştir Kerem? Evet, soldaki metin zaten kısa, sağdaki uzun. Hemen okumam gerekirse. Yani soldaki daha nokta atışı bir şekilde kullanıcıya seslendiği için ben soldaki derdim şahsen. Kesinlikle çok çok haklısın. Burada aslında CMOR'a düşmemek, kullanıcının direkt ilk ekranda kısa bir metinde içerikten ne alacağını görmesini sağlamak çok önemli ki %18'lik bir engagement artışıyla karşı karşıyayız. Çok küçük bir metin revizesiyle. O yüzden kısa metnin burada daha iyi işlediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Dilersen ikinci sorumuza geçelim. Tabii ki. Yine 2 tane içeriğimiz var. Yine her şey aynı, görsel aynı. Şu anda aslında metinde de çoğu şey aynı. Sadece küçük bir farklılık var. Bir tanesinde sayısal bir veri vermişiz. Stat vermişiz. Bir tanesinde ise vermemişiz. Herhangi bir sayısal veri kullanmadan bu içeriği yaratmışız. Hangisi daha iyi sonuç vermiştir? Alp, çok iyi anlatmıştın, hatırlıyorum. Data oriented olma konusu var. Hem LinkedIn kullanıcılarının hem de LinkedIn'de paylaşım yapan şirketlerin. Dolayısıyla ben kesinlikle istatistik içerikli metnin çok daha fazla ön plana çıktığını düşünüyorum. Kesinlikle. Tam da konuştuğumuz gibi aslında LinkedIn kullanıcısı sayısal veriyi seviyor. Her türlü içerikte sayısal veriyi seviyor. O yüzden eğer elimizde sayısal veri paylaşabileceğimiz bir datamız varsa mutlaka ama mutlaka bunu paylaşmayı öneriyoruz. Görebildiğin gibi çok küçük bir değişiklikle %37'lik bir CTR, %162'lik bir fazla impression gösterimle burada karşı karşıya kalmışız. Yine çok küçük bir değişimin ne kadar büyük etkisi olduğunu görebilmemiz adına bence çok değerli. Üçüncü sorumuza geçiyorum o zaman Kerem. Tabii. Üçüncü sorumuzdaysa yine 2 tane içeriğimiz var. Yine her şeyimiz aynı. Ama bir tanesinin başında marketers diye başlamışız. Pazarlamacılar diye başlamışız. Yani aslında bir hedef kitleye seslenmişiz. Sence bu 2 postun arasında bir fark var mıdır? Hangisi daha iyi işlemiştir? Kesinlikle fark vardır. Hatta sen sana yöneltmiş olduğum soruya şöyle cevap vermiştin. Eğer takipçi kitleniz veya ölçümlemede aldığınız sonuçlara göre IT sektöründe çalışan kullanıcılar sizinle ilgileniyorsa hey IT'ciler şeklinde seslenmek daha verimli olur demiştin. Dolayısıyla marketers söz öbeğini kullanmak bence çok daha verimli bir paylaşım olmasını sağlamıştır. Ben soldaki diyorum. Kesinlikle doğru. 3'te 3 ile gidiyorsun Kerem. Tebrik ediyorum seni. Burada aslında senin de çok kısaca bahsettiğin gibi yine çok küçük bir değişimin %19'luk bir CTR artışıyla sonuç verdiğini görüyoruz. %53'lük de bir conversion rate tarafında artışımız söz konusu. Aslında buradaki event'e katılımın çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sadece küçük bir eklentiyle. O yüzden hedef kitlemiz netse, doğru bir hedef kitleye hitap ediyorsak mutlaka ama mutlaka en başta bunu belirtmenin çok önemli olduğunu bir kere daha paylaşalım. Son 2 sorumuz. Bu sorudaysa yine görebildiğin gibi aslında 2 tane görselimiz var. Bir tanesinde içerikteki mankenimizin diyeyim yazıya baktığını görüyoruz. Görsel içindeki metne baktığını görüyoruz. Diğerinde ise CTA butonuna baktığını görüyoruz. Burada sence nasıl bir farklılıkla karşılaşmışızdır? Bunu sorayım sana. Tabii ki Alp. Ben düşünmek istiyorum birazcık bu soruda. Düşünürken de bir ek yapmak istiyorum izin verirsen. Şöyle ki senin tabirinde manken veya insan figürü olarak da adlandırdığımız
figürlerin LinkedIn paylaşımlarında özellikle görsellerinde olması her zaman paylaşımın efektifliğinin arttırılması yönünde bir eğilim gösteriyor. Dolayısıyla mutlaka paylaşımlarınızda mümkünse gerçek insan figürlerine yer vermeniz daha fazla kullanıcılara ulaşmanıza ve daha fazla tıklama oranları yakalamanızı sağlayacaktır. Bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Bunun dışında metni okuduğum zaman bir linke yönlendirme mevcut. Bunun dışında altta zaten kayıt ol seçeneği, yani sarı kutucukla işaretlendirilmiş bir CTA, diğer adıyla yani Türkçeleştirilmiş haliyle bir harekete geçirme butonu mevcut. Dolayısıyla eğer ben iki görseli gördüğüm zaman sağdaki benim için ön plana çıkıyor. Çünkü kullanıcının yüz ifadesi ve yönelim şekli beni Call to Action butonuna, harekete geçirme butonuna yönlendiriyor. Dolayısıyla ben bunda da sağdaki demek istiyorum artık. Kesinlikle öyle, aslında çok doğru açıkladın Kerem. Ben bu A/B testi yaparken gerçekten şeyi çok düşünüyorum. Çok küçük değişikliklerin gerçekten o sayısal veriyi ne kadar değiştirdiğini görmek bence çok değerli. Aynen bahsettiğin gibi bir CTA'den bahsediyoruz aslında. Burada bir butona bastırma, bir yönlendirme isteğimiz söz konusuysa eğer, dediğin gibi alttaki hemen register butonuna bakarken ki içeriğin çok daha fazla geri dönüş aldığını görüyoruz. Hatta sayısal verilerle paylaşmak gerekirse yaklaşık %90'lık bir artış var. Resmen ikiye katlamış burada performansı. O yüzden buradaki çok küçük revizenin dahi yine sonuçlara ne kadar etki ettiğini görmemiz mümkün. İkinci görsel çok daha başarılı bir performans göstermişti, senin de belirttiğin gibi. Son sorumuza geldik. Son sorudaysa iki tane görselimiz var. Her şey aynı bu sefer. Yazılar aynı, metinler aynı, görsel, hiçbir farklılığımız yok. Tek farklılığımız burada, bir tanesinde arka plan parlak bir arka plan, sarı bir arka plan, bir tanesinde ise beyaz bir arka plan. Burada hangisi daha iyi işlemiştir? Son olarak da bunu sorayım sana. Yani Alp, bana kalırsa ikisi de çok güzel. Hem metin iyi konumlandırılmış, nokta atışı olmuş, hem de görselde doğrudan kullanıcıyı harekete geçiren veya düşündürmeye iten bir cümle yazılmış. Fakat ben burada sol derim, sağ görsel, arka planı beyaz görsel yerine. Çünkü aklıma şu geliyor. LinkedIn'in arka planı beyaz. Yani LinkedIn'in feed'i dediğimiz bölüm. Dolayısıyla eğer beyaz arka plana, tekrardan beyaz arka planlı bir görsel konumlandırırsanız şahsi düşünceme göre pek verimli bir çalışma, pek dikkat çeken bir çalışma olmayabilir. Dolayısıyla ben dikkat çeken renklerin, daha doğru tabirle canlı renklerin arka planda yer olduğu görsellerin olduğu paylaşımları açıkçası daha çok sanki dikkat ediyorum, etkileşimde bulunuyorum. Dolayısıyla ben soldaki görsel diyorum bu sefer de. Kesinlikle öyle. Senin de aslında bahsettiğin gibi burada beyaz bir akıştan bahsediyoruz. O yüzden bazen yine biliyorsun markalardan gelen geri dönüşler, burası profesyonel bir sosyal ağ. O yüzden birazcık daha profesyonel renkler mi kullanmak, işte beyaz arka plan kullanmak daha mı iyi gibi geri dönüş oluyor, ama ne olursa olsun kullanıcı şöyle bir aksiyon alıyor. Yukarıdan aşağı iniyor ve dediğimiz gibi kullanıcıyı o görselde çekmemiz gerekiyor. Ya metinde ya görselde. O yüzden burada parlak bir arka planın yine sayısal olarak hem CTR tarafında hem engagement tarafında çok daha iyi bize dönüş sağladığını görmemiz mümkün. Tebrik ediyorum. Sınavda bütün soruları doğru cevapladın. Umarım burada verdiğimiz A/B testler, yukarıda bahsettiğimiz birazcık daha belki didaktik tarafı da destekleyici seviyedeki A/B testler gerçekten çok küçük dokunuşlarla çok büyük değişimler elde edebilmemizi sağlıyor. Burada bireysel kullanıcıların da çok kısa sürede aslında çok daha başarılı postlar üretmelerine destek olacak paylaşımlar yapabildiğimizi umuyorum diyerek sunumu kapatalım istersen. Senin ekleyeceğin başka bir şey var mıydı? Uygundur. Çok teşekkür ederim. Sanırım %100'le geçtim. Umarım herkes bu tip küçük triklere tabiri caizse dikkat eder ve LinkedIn profillerinin kullanım efektifliğini ve kalitesini bir o kadar arttırabilir. Umarım. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kesinlikle. Ben ayrıca sana da çok teşekkür ediyorum. Hem izleyicilerimize, takipçilerimize, takipçi olmayan izleyicilerimize ayrıca. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Digital Box kanalına da abone olursanız bir o kadar da mutlu edersiniz bizleri. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın.